Telefonun sabah alarmından hemen önce kısa ve tuhaf bir tonla titredi. Gözlerini zar zor aralayıp ekrana baktın. İsimsiz, numarasız bir göndericiden tek satırlık bir mesaj. Ölüm tarihiniz 14 Kasım 2068 saat 17:42. Yüzünü buruşturdun. Kesin yeni bir dolandırıcılık yöntemiydi. Ya da gece canı sıkılan bir grup bilgisayar korsanının veri tabanlarına sızıp insanlara yolladığı saçma sapan bir spam mesaj. Tıklayın da telefonuma virüs girsin. Yemezler diye mırıldanıp mesajı yana kaydırdın. Telefonu komodinin üzerine fırlatıp yorganı tekrar kafana çektin. Hayat yeterince zordu. Böyle ucuz numaralarla uğraşacak vaktin yoktu. İşe gitmek için metroya bindiğinde bir tuhaflık olduğunu sezdin. Vagondaki herkes ama istisnasız herkes gözlerini fal taşı gibi açmış ekranlarına bakıyordu. Kulaklığını takıp sosyal medyaya girdin. O an kanının donduğunu hissetti. Bütün zaman tünelin aynı ekran görüntüleriyle doluydu. Ölüm mesajı, benimki 2045, siber saldırı etiketleri dünya gündeminin en tepesindeydi. Sadece Türkiye'de değil, Japonya'daki bir lise öğrencisinden Amerika'daki bir senatöre kadar dünyadaki 8 milyar insanın tamamı tam olarak aynı saniyede kendi dilinde bu mesajı almıştı. İrkilerek telefonunu sıkıca kavradın. Milyarlarca insanın aynı anda şakalanması teknik olarak imkansıza yakındı. Kalp atışların hızlanırken hemen WhatsApp girdi. Aile grubuna yazmaya korktun ama sen daha klavyeye dokunmadan ablan ekran görüntüsünü atmıştı. 3 Mart 2081. Hemen anneni aradı. Sesi titriyordu. Babamınki 5 yıl sonrasını, anneminki ise 12 yıl sonrasını gösteriyordu. Baban arka planda banka verileri sızmış yahu. İnanmayın şunlara diye bağırıyordu. Ama sesindeki o ince korkuyu duyabiliyordun. En yakın arkadaşını aradın. Telefonu açtı. Gülmeye çalışıyordu. Ama sesi gergindi. Kardeşim 2028 diyor. 2 yıl kalmış ha. Ne dersin? Şaka bu. Değil mi? Boğazında bir yumru hissetti. Bir an ne diyeceğini bilemedi. Çevrendeki herkesin en sevdiklerinin son kullanma tarihleri masaya dökülmüştü. İnsanlık saatlerce bunun devasa bir küresel siber saldırı olduğuna inanmak için direndi. Hatta ki güneş batana kadar. Mesajında bugün saat 19:15 yazan ve bununla dalga geçmek için canlı yayın açan bir fenomeni izliyordu. Çocuk odasında bilgisayarının başındaydı. Milyonlarca kişi ekrana kilitlenmişti. Ekranda dijital bir saat geriye sayıyordu ve saat tam 19:15 olduğunda yayın aniden sarsıldı. Çocuk göğsünü tuttu, yüzü kasıldı ve sandalyesiyle birlikte büyük bir gürültüyle yere yığıldı. Olay sadece ondan ibaret değildi. Haber kanalları son dakika bantlarıyla dolup taşmaya başladı. Tarihi bu akşam olanlar saniyesi saniyesine hayata veda ediyordu. Kimisi otobanda direksiyon başında kalp krizi geçiriyor, kimisinin üzerine inşaattan demir düşüyordu. Hastanelere koşanlar, sığınaklara saklananlar, zırhlı araçlara binenler hiçbiri fayda etmiyordu. Vadesi o dakika dolan, o dakika gidiyordu. İşte o an her şey durdu. Ekrandaki haber spikeri ağlıyordu. İspat tamamlanmıştı. Bu bir şaka değildi. Sistemin dışına çıkış yoktu. Yavaşça oturduğun yerden kalktın. Telefonunun silinenler kutusuna girip o sabah sildiğin mesajı geri yükledin ve kendi tarihine tekrar baktın. 14 Kasım 2068. Önünde yıllar vardı ama en yakın arkadaşının sadece 2 yılı kalmıştı. Babanın sadece 5. Omuzlarındaki o ağır gri atalet örtüsü bir anda yırtılıp koptu. Yarın yaparım dediğin, ertelediğin, korktuğun, başkaları ne der diye çekindiğin ne varsa artık hepsi anlamsızdı. Bekleyecek lüksün yoktu. Çekmeceden araba anahtarlarını kavradın. Önce yıllardır ertelediğin o uzun tatil için patronuna kısa bir istifa mesajı yazdın. Sonra hep açılmaya korktuğun, ya reddederse diye yıllarını harcadığın o kişiye konumunu atıp sadece şunu yazdın. Yanına geliyorum. Arabaya bindin, radyoyu açtın ve gaza bastın. Ancak radyodan yükselen sesler sadece birkaç saat içinde dünyanın nasıl kontrolden çıkmaya başladığının kanıtıydı. Kendi hayatının iplerini eline aldığını düşünüyordun ama dışarıdaki dünya kelimenin tam anlamıyla çöküyordu. Radyoda spikerler telaşla konuşuyordu. Dünyanın en büyük istihbarat örgütleri, siber güvenlik devleri ve teknoloji milyarderleri acil durum toplantıları yapıyordu. Herkes aynı sorunun cevabını arıyordu. Bu mesajı kim gönderdi? Bazı uzmanlar bunun uzaylılara ait bir teknoloji olduğunu iddia ediyor. Bazıları kontrolden çıkmış ve kuantum bilgisayarlarla geleceği hesaplayan devasa bir yapay zeka olduğunu söylüyordu. Dini liderler ekranlara çıkıp bunun bir kıyamet alameti ve ilahi bir bildirim olduğunu haykırıyordu. Ancak sonuç sıfırdı. Operatörler mesajın kaynağını bulamıyordu. Sinyaller dünyadaki hiçbir sonucudan gelmemişti. Sanki kodlar doğrudan atmosferin kendisinden telefonlara inmiş gibiydi. Kaynağın kim olduğu belirsizliğini korurken kesin olan tek bir şey vardı. Mesaj asla yanılmıyordu. Şehrin merkezine doğru ilerledikçe trafiğin garip bir şekilde hem tıkalı hem de boş olduğunu fark ettin. Kırmızı ışıkta durduğunda sağındaki marketin yağmalanmış değil, sadece terk edilmiş olduğunu gördü. Çöpler sokaklara taşmıştı. Mesajın doğruluğu kanıtlandığı an önünde bir aydan, 6 aydan veya birkaç yıldan az vakti kalan milyonlarca insan sistemin fişini çekmişti. Radyodaki ekonomi bülteni felaketi anons ediyordu. Küresel tedarik zinciri koptu. Neden kopmasın ki? Sadece 6 ay ömrü kaldığını öğrenen bir tır şoförü neden o direksiyonu sallamaya devam etsin de? Bir ay sonra ölecek bir doktor neden nöbet tutsun? Bir bankacı neden mesaisini harcasındı? Kısa vadeliler adını verdikleri bu kesim işi gücü anında bırakmıştı. İşsizlik değil, devasa bir iş gücü kaybı yaşanıyordu. Fırınlar ekmek çıkaramıyor. Elektrik santralleri çalışan bulamadığı için şehirde bölgesel elektrik kesintileri yaşanıyordu. Kapitalizmin çarkları ölümün kesinliği karşısında bir günde kırılmıştı. Aniden önündeki bir mağazanın camı büyük bir gürültüyle aşağı indi. Arabanın kapılarını panikle kilitledi. Maskeli falan değillerdi. Yüzleri açık, son derece sıradan görünen 3 kişi içeriden kucak dolusu elektronik
eşyayla çıkıp yürüyerek uzaklaştılar. Suç kavramı şekil değiştirmişti. Eskiden insanları suça bulaşmaktan alıkoyan en büyük şey cezaevi korkusuydu. Peki Cuma günü saat 14'te öleceğini bilen birini 20 yıllık hapis cezasıyla nasıl korkutabilirdin ki? Sokaklar kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların oyun alanına dönmüştü. Kendi vadesinin dolmasına haftalar kalan babalar eşlerine ve çocuklarına rahat bir hayat bırakmak için banka soyuyor veya zenginlerin evlerine giriyordu. Yıllarca patronundan, eski eşinden veya düşmanından nefret eden ama yasalardan korktuğu için susanlar nasıl olsa yarın ölüyorum diyerek cinayet işlemeye başlamış. Ölüm tarihim 5 yıl sonra şu an bana bir şey olmaz diyerek otobanda ters yöne giren, binaların çatısından atlayıp felç kalan ama ölmeyen insanların yarattığı dehşet verici kazalar yaşanıyordu. Üstelik bu kişilerin yaptığı kazalar ölüm tarihi o gün olan masumların da ölüm şeklini belirliyordu. Arabayla yavaşça bu kaosun içinden geçerken direksiyonu sıkan ellerinin terlediğini hissettim. 2068 yılına kadar yaşayacağını bilmek artık bir lütuf değil, bir sınav gibi görünüyordu. Çünkü uzun yaşamak demek. Çöp yığınlarıyla dolan, doktor bulunmayan, her köşesinde kısa vadelilerin fütursuzca dolaştığı bu yeni, vahşi dünyada hayatta kalmaya çalışmak demekti. Sevdiğin o kişinin evinin önüne geldiğinde derin bir nefes aldı. Şehir arkanda yanıyor, siren sesleri gökyüzünü yırtıyordu. Herkesin ne zaman öleceğini bildiği bir dünya, cennet değil, maskelerin düştüğü bir cehennemdi. Arabadan indin ve kapıya doğru yürüdün. Artık mesele ne kadar yaşayacağın değil, bu çıldıran dünyada nasıl yaşayacağındı. Evet, bu sadece tüyler ürpertici bir senaryoydu. Ama zamanın hepimiz için geriye saydığı da su götürmez bir gerçek. Eğer bu kurgu dünyasında benimle birlikte yolculuk etmek hoşunuza gittiyse ve zamanım dolmadan önce daha fazla böyle video izlemeliyim diyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim çanını açarak bir sonraki alternatif gerçeklik senaryomuzdan anında haberdar olabilirsiniz. Peki gerçek hayatta telefonunuza böyle bir mesaj gelseydi ve bunun gerçek olduğunu anlasaydınız ilk yapacağınız şey ne olurdu? İstifa mı ederdiniz? İlk uçağa atlayıp uzaklara mı giderdiniz? Yoksa sevdiklerinize mi koşardınız? Fikirlerinizi ve kendi hayatta kalma planlarınızı yorumlarda benimle paylaşın. Orada tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.